Herkese merhaba arkadaşlar. Ben diyetisyen İpek Ayvaz. Kanalımı takip eden ve abone olanlar zaten beni tanıyorlar ama ben yine de kendimi tanıtmak istiyorum. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Daha yeni mezunum ve herkes mezun oldun, şimdi ne yapacaksın sorusunu soruyor bana. Tanıdıklarım, işte görüştüğüm kişiler veya yeni tercih yapacak insanlar diyorlar ki diyetisyenliğin iş imkanları neler? İşte sen neler yapacaksın? Ne yapmayı planlıyorsun? Biz iş bulabilir miyiz 4 yıl sonrasında? Böyle yorumlar alıyorum ve genelde sorular alıyorum. Bu soruları cevaplamak istedim ve ben mesleğime nasıl devam edeceğim bunu da anlatmak istedim sizlere. Öncelikle diyetisyen olduğunuzda iş imkanı sadece devlete atanma olarak görmeyin arkadaşlar. Devlete atanma çok zor oluyor tabii ki. Çok az kişi alıyorlar çünkü bunun için yeni bir istihdam sağlamıyorlar. Mesela toplum sağlığı merkezleri gibi, onlara atanan diyetisyenler gibi aile sağlığı merkezlerine de diyetisyenler atanmış olsa bir sürü diyetisyen istihdamı olur ve çoğu meslektaşımız da atama bekleme sonucunda yerleşmiş olurlar. Ama bu konuda henüz daha kesinleşmemiş şeyler var. Yani tek mesleğimizin yapılma durumu devlete atanmak değil. Örneğin diyetisyen olduğunuzda her yerde çalışma imkanınız var. Her yer diyorum gerçekten çünkü çok çeşitli alanlar var. Spor salonları, oteller, yemek firmaları, bunların hepsinin diyetisyenle çalışma şartları var ve siz diyetisyen olduğunuzda böyle özel iş imkanlarına başvurabiliyorsunuz. Özel iş imkanlarını ben de kovalıyorum açıkçası ama çoğunda tecrübe istiyorlar. Tecrübe nasıl edinebiliriz veya kendimize nasıl bir kitle oluşturabiliriz? Ben şöyle tecrübe edinmeyi düşünüyorum. Online diyet ile başlayacağım mesleğime ve böyle bu şekilde tecrübe edinerek, yani danışan kitlesi oluşturarak, bir portföy oluşturarak daha sonra başvurduğum özel yerlerde de bu portföyümü öne sunarak işe alımının daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama yani özellerde çalışmamız da şart değil tabii ki. Siz online diyet ile başladığınızda belli bir danışan portföyünüz olduğunda zaten geliriniz bir miktar olacak. Ve yani klinik açmak da o kadar zor şey değil arkadaşlar. Çünkü bizim çok gerekli malzememiz falan olmuyor. Atıyorum bir diş hekiminin kliniği gibi bir sürü aletle malzemeyle çalışmıyoruz. Bir tane tartımız var ve gereken bir ofis, yani kirası neyse onları ayarlamamız gerekiyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Online diyet ile başladığım mesleğime online diyet sürdürerek, tecrübe edinerek girebilirsem özel yerlerde de yine bir birikim sağlayarak daha sonra kendi kliniğimi açmayı planlıyorum. Zaten sizler sayesinde YouTube'da bir kitle edindim ve bu beni aşırı mutlu ediyor. İşte yeni tercih yapacak arkadaşlarım falan bana soru soruyorlar. Nasıldı? Sen mezun oldun artık. Ne yapacaksın diye. Ben de böyle bir video çekmek istedim. İlk hedefim arkadaşlar benim online diyete başlamak olacak. Şöyle, KPSS'ye neden hazırlanmıyorum peki? KPSS'ye 2022'de olacak bildiğiniz gibi. Bir yıl sadece KPSS'ye hazırlanmak, tabii ki çok iyi çalışırsam zaman kaybı olmaz. Ama bana biraz zaman kaybı gibi geliyor. KPSS'ye eğer özellerde iş imkanı kovaladığımda bir iş imkanı bulamazsam ve online diyetten istediğim performansı alamazsam daha sonra ikinci plan olarak KPSS'ye hazırlanmayı düşünüyorum. Çok zor bir sınav değil ama biz 90 üzerinde olması gerekiyor atanmamız için. 90 üzerinde olanlar bile atanamıyor çoğunlukla, biliyorsunuz takip ediyorsanız. O yüzden de sıkı çalışma gerektiriyor açıkçası. Bir yılınızı tamamen KPSS'ye ayırmanız gerekiyor. Ayırdınız diyelim, sınava girdiniz, 90 aldınız, yine atanamayabiliyorsunuz. O yüzden atama beklemek, bu pasif süreçler beni çok cezbetmediği için ikinci plana attım KPSS'yi. Ama şöyle bir imkanımız da var tabii ki. ALES'e girip yüksek lisans yapabiliriz. ALES'le birlikte YDS ve YÖK Dil'e bir İngilizce dil sınavına girmemiz gerekiyor yine. ALES yılda 3 kere oluyor arkadaşlar. Yani siz eğer mezun olduğunuzda yüksek lisans yaparak akademik olarak ilerlemek istiyorsanız yine buna da girebilirsiniz bu sınava. Ben ALES'e de gireceğim. Hazırlanmayı düşünüyorum ama şu an çok yeni mezun olduğum için bir ışık bekliyorum gibi oluyor. Bir ateş bekliyorum, bir kıvılcım bekliyorum bir şeylere başlamak için. Ama bugün bu kıvılcımı tutturacağımı düşünüyorum. Çünkü
Bu videoyla neler yapacağımı açıklayarak buradan bana ulaşmak isteyen danışanlarım olursa çok mutlu olacağım. Ben hangi konularda danışmanlık hizmeti veriyorum? Bunları söyleyeyim sizlere. Kilo alma ve kilo verme kısmında, yani kilo kontrolü kısmında sizlere yardımcı oluyorum. Gerçekten ideal ağırlığınızdan fazlaysanız veya olması gereken kilodan düşükseniz, sağlığınızı kötü yönde etkiliyorsa bu konuda size yardımcı olabilirim ve bu konuda danışmanlık hizmeti sağlayabilirim. Eğer siz de danışmanlık hizmeti bu konuda almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Hastalıklarda diyet tedavisi. Bunun zaten ayrıntılı bir şekilde dersini öğrenmiştik. Bir hastalığınız varsa, kronik bir rahatsızlığınız ve beslenme ile tedavi edilecek ve gözlemlenecek bir rahatsızlığınız varsa bu konuda bir diyetisyene başvurmanız gerekiyor. Örneğin diyabet gibi çok bilinen bir hastalık. Ama bu hastalıkta genelde insanlar diyetisyenle çok eşlik ederek ilerlemedikleri için hastalıklarının prognozu, yani seyri kötüye seyrediyor. Kötüye seyretmemesi için iyi bir şekilde beslenerek hastalığınıza özgü bir beslenme biçimi sağlamak için bana ulaşabilirsiniz. Çocuk hastalıklarında beslenme. Çocuk hastalıklarında beslenme dersini de özel olarak ayrıntılı bir şekilde aldım. Yine bu çocuklardaki kronik hastalıklar veya doğuştan gelen metabolizma bozuklukları var. Bazı çocuklar belli besinleri tüketemiyorlar metabolizmalarındaki sorunlardan dolayı. Onların kesinlikle diyetisyen gözetiminde beslenmeleri gerekiyor ve ailelerinin de bu eğitimi almaları gerekiyor. O yüzden eğer böyle, yani çocuğunuz veya kardeşiniz, arkadaşınızın kardeşi, yeğeniniz olabilir. Bu yakınlarınızda böyle bir hastalığı olan kişiler varsa, çocuklar, yine bu konuda danışmanlık hizmeti için de bana ulaşabilirsiniz. Gebelikte ve emziklilikte beslenme veya gebelik öncesinde beslenme, nasıl beslenmeliyim veya bebeğiniz oldu, bebeğimin nasıl besleneceğini bilmiyorum, hangi ayda neleri vermeliyim, bu şekilde bir danışmanlık hizmeti istiyorsanız da yine bana ulaşabilirsiniz. Veya özel bir durumunuz var beslenme ile ilgili, yani vejeteryansınız veya vegan beslenmek istiyorsunuz, vejeteryan beslenmek istiyorsunuz. Bu konuda da yine bana danışmanlık için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu konuda da yine eğitim aldım, ders aldım özel olarak. Vejeteryan beslenmesi dersini aldım. Vejeteryanlara özgü diyet nasıl planlanır? Bu konuda da yine bilgilerim mevcut ve bu konuda da bana ulaşarak danışmanlık hizmetini alabilirsiniz. En son olarak da sporcu beslenmesi. Ben spor yapıyorum. Aktif bir sporcuyum veya aktif olmasa da kendi başıma spor yapıyorum, fitness yapıyorum, vücut geliştirmek istiyorum. Bu şekilde herhangi bir spor dallarında spor yapıyorsanız, sporcu beslenmesi alanında bir diyetisyene danışmak istiyorsanız yine bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu saydığım tüm konular hakkında eğitim aldım ve bilgiliyim ve bu danışmanlık hizmetleri size özel olacak. Şöyle, nasıl ilerleyeceğiz online diyetimizde? Online diyette öncelikle sizlerden bir kan tahlili istiyorum. Bunu çoğu diyetisyen ister, çünkü biz kan tahlili sonuçlarını görmeden diyeti, yani size özgü bir şekilde planlayamayız. Mesela eğer planladığımız diyet uyum sağlasanız bile kilo veremiyorsanız belli bir hormonal bozukluğunuz olabilir. Kan tahlili yaptırmadan bunları bilemiyoruz ne yazık ki. O yüzden öncelikle en yakın bir sağlık kuruluşunda kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Ama şöyle, yani danışmanlık hizmeti almak için bana mail attığınızda ben size hangi kan tahlillerinden, yani hangilerini yaptırmanız gerektiğine dair bir mail atacağım. Ona göre onları yaptırmanız gerekiyor. Daha sonrasında danışan tanıma formum var. Şöyle, sizler nasıl besleniyorsunuz? Yani hepinizle ayrı ayrı görüşeceğim tabii ki, ama bu görüntülü görüşmeden önce yapılacak prosedürler bunlar. Nasıl besleniyorsunuz? Günde kaç saat uyuyorsunuz? Bir kötü alışkanlığınız var mı? Sigara, alkol gibi. Veya spor yapıyor musunuz? Gün içinde ne kadar aktifsiniz? Ne kadar su tüketiyorsunuz? Bunun gibi birçok soru, kaç yaşındasınız, boyunuz kaç gibi birçok soruyu yine bu anket üzerinden doldurduğumuzda beslenmeniz ve sizin sağlığınız hakkında bilgi edinmiş oluyorum. Ve buna göre ne yapmak istediğiniz de bu arada, mesela ben kilo almak için başvurdum, belki de kilo vermek için veya spor yaptığım için başvurdum, gebe olduğum için başvurdum, hastalığım olduğu için başvurdum şeklinde seçeneklerden siz söylediğinizde
Ben tamamen sizin isteğinize özgü bir diyet planlamak için böyle bir form oluşturdum. Yani ilk yapacağınız kan tahlili yaptırmak, daha sonra formu doldurmak ve bu formu doldurduktan sonra bana gönderdikten sonra ben sizin diyetinizi planladıktan sonra bir görüntülü görüşmemiz olacak. Bu görüşmemizde de yani çok rahat olabilirsiniz. Şöyle olacak. Size yazdığım diyeti ayrıntılarıyla anlatacağım ve bu diyeti nasıl değiştirebileceksiniz, günlük hayatınızda nasıl uyarlayacaksınız, bunları anlatmış olacağım. Bunları anlattıktan sonra da yani sizler de çok kolay şekilde anlayacağınızı tahmin ediyorum. Siz diyete başlamış olacaksınız. Görüşmelerimiz zaten haftalık olacak. Bir hafta içinde ne kadar yol kat ettiğinizi ikinci hafta geldiğinizde ölçümlerinizde anlayabileceğiz. Şöyle benim akıllı tartım yok, nasıl tartılacağım, yağ oranımı falan nasıl göreceğim diye endişeleriniz olabilir. Online diyet olduğu için elinizde tartılmanız gerekecek ve bu tartı sonuçlarını fotoğrafla bana göstermeniz gerekecek, göndermeniz gerekecek. O yüzden hiç dert etmeyin. Yani yağ oranınız ölçülmese de sizler pantolonunuzun bedeninin bollaşmasından veya vücudunuzun sıkılaşmasından zayıfladığınızı, yağ kaybettiğinizi çok rahat anlayabilirsiniz. Online diyet bize çoğu kolaylığı sunuyor ama hani detaylı ölçüm yaptırmak istiyorum diyorsanız da bu konuda yakın çevrenizde olan bir diyetisyene danışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim size ulaşabileceğim şu anki seviye bu kadar oluyor. Ama eğer Kayseri çevresindeyseniz ve benim yakın çevremseniz, çünkü benim akrabalarım, çevremdeki arkadaşlarım çoğu kişi işte hani ne zaman başlıyorsun, bize de diyet yaz şeklinde istekleri oluyor. Bu istekleri ben yerine getirebilirim. Şu an home office olarak size danışmanlık hizmeti verebilirim arkadaşlar veya yakın çevremdeki kişilere söylüyorum bunları. Ayrıntılı yağ ölçümlü tartımız da var yine. Bu tartıda tartılarak her hafta yine kontrolünü sağlayarak bu şekilde bir ilerleme kat edebiliriz. Bana ulaşmak için mail adresimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Instagram adresimden de yine ulaşabilirsiniz. Ama Instagram'da Color Diyet adresinden ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer adresim benim kişisel hesabım. Ama diyetle ilgili danışmanlık hizmetini vereceğim hesabım Color Diyet adresim olacak. Yine o adresinde de mailim olacak. Ben WhatsApp grubundan mesajlaşarak veya her gün, günün her saatinde sizinle mesajlaşarak sizi böyle yasaklı bir diyetin içine sokmak istemiyorum açıkçası. O yüzden görüşmelerimiz mail yoluyla ve yine görüntülü görüşme yoluyla olacak. Mesela gün içinde bir şey yaşadınız. Yani o gün birinin doğum günü var. Pasta yemeniz gerekiyor. Yiyin. Daha sonrasında söyleyebilirsiniz. Ama bu bana şöyle yanlış geliyor. Yani anlık olarak işte bugün şu an kafeye geldim ve tatlı var. Yiyeyim mi? Yani arkadaşlar, diyet böyle bir şey değildir. Diyetin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu diyetin sürdürülebilir olmasını sağlayacak olansa sizin davranışlarınız, beslenme davranışınız olmalı. Yani bir tatlı yediğinizde onu abartmadığınızda bir şey kaybetmeyeceğinizi görebilirsiniz. Tabii bunlar sık sık olmaz. Her zaman olmaz ama diyet bir kısıtlama değildir, bir yasak değildir. O yüzden her zaman bu gözle bakmanızı istiyorum. Eğer danışanım olacaksanız, ki böyle danışanlar olmanızı isterim. Yani yasaklayıcı bir şey değildir diyet. Sizin sadece formunuza kavuşmanızı, sağlığınıza kavuşmanızı sağlayacak bir beslenme şekli oluşturmaktır ve sürdürülebilir olmasıdır. Yani bunun sürekli hayatınızda artık bu dengeyi kurabilmenizdir. Yani bu şekilde dengeli bir şekilde çok kısıtlayıcı olmayan şekilde ilerlemek istiyorum ben danışanlarımla. Bana dediğim gibi mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Yeni tercih yapacak arkadaşlarıma da bu videoyla biraz iş imkanlarını anlatmış olayım. Yani şimdi günümüzde şöyle bir şansımız var. Mesela ben diyetisyen oldum, mezun oldum. Evet, bir kurumda çalışmak için tecrübe gerekiyor ama benim mesleğimi yapmamın önünde başka bir engel yok. Ben sizlere ulaşıp yine mesleğimi yapabiliyorum ya da çevremdeki kişilere ulaşıp yine onlara diyet yazabiliyorum. Yani aslında mesleğimi bağımsız olarak yapabiliyorum. Bence önemli olan bu. Şey diyebilirsiniz, ya çok fazla diyetisyen var. Evet, çok fazla diyetisyen var ama çok fazla da insan var, çok fazla da diyetisyene ulaşmak isteyen insan var. O yüzden yani bence eğer istediğiniz meslek buysa ve severek yapacağınızı düşünüyorsanız böyle olumsuz kısımlara takılmayın.
Günümüzde çoğu mesleğin garantisi kalmadı. Ülkemiz için konuşuyorum. O yüzden de kendiniz rahatlıkla yapabileceğiniz, güzel bir şekilde insanlara ulaşarak doğru bildiklerinizi aktarabileceğiniz bir meslek seçebilirsiniz. Diyetisyenlik de bu mesleklerden bir tanesi bence. Çünkü ben şu ana kadar da zaten okuduğum süreç boyunca da insanlara bir şekilde ulaştım. Bundan sonra da insanlara ulaşmaya devam edeceğim. Günümüz teknoloji çağı ve her şekilde insanlara ulaşabildiğimizi siz de görebiliyorsunuz. O yüzden sizler de meslek seçerken teknoloji ile birlikte yürütebileceğiniz meslekleri seçebilirsiniz. Ve diyetisyenliği seçerken de iş imkanı çok kısıtlı, ben ne yapacağım şeklinde düşünmeyin. Ben sinir oluyordum yani. Sınıftayız yani artık yazmışız beslenme ve diyetetiği, okula gelmişiz, eğitim görüyoruz ve herkes söyleniyor. Yani söylenmeyenler var tabii ki ama of işte KPSS ile alım yok, mesleğimizin yerlerde, işte Herbalife'cılar bizim mesleğimizi yapmaya çalışıyor. Yani eğer sen bu mesleğini güzel yaparak üst yerlere çıkarsan o insanlara zaten yer bırakmamış olursun. Takipçilerin de zaten bunu anlamış olur. Hangisi doğru bilgi veriyor, hangisi yanlış bilgi veriyor bunu anlamış olur. O yüzden böyle olumsuz düşüncelere girmeyin arkadaşlar. Umarım hepiniz çok güzel yerlerde olursunuz. İnşallah istediğiniz yerlere gelirsiniz ve çok güzel meslektaşlarım olacağına inanıyorum ben. Mesleğini koruyan, savunan, her zaman doğru bilgiyi insanlara aktarmaya çalışan meslektaşlarım olmanız için iyi dileklerde bulunuyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın lütfen. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.